Bizim buradaki en büyük gelişimimiz Craftgate ile beraber belirlenemeyen hata oranımız sıfıra düştü. Yani tekrar altını söyleyeyim, sıfıra düştü ve tekrar etmemesi için de belirlenen hataların hemen ardından alarm mekanizmaları kurmaya başladık. Merhabalar, Tolga Ünvan. Yaklaşık 23 yıldır aktif iş hayatında bulunuyorum. Bunun son 3,5 yılını MediaMarkt Türkiye'de pazarlama, kurumsal iletişim, e-ticaret ve sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu icra kurulu üyesi olarak sürdürmekteyim. Açıkçası söylemek gerekirse kendimi son 4-5 yıla kadar daha pazarlamacı olarak tanımlayan ve gören, ama son 4-5 yılda özellikle perakende tarafındaki yoğun girişimler ve e-ticaretteki çalışmalar sonrasında kendimi böyle biraz daha dijital deneyim tarafına doğru şekillendirmiş bir profesyonel olarak tanımlayabilirim. Günümüzün aslında bizim işimizi etkileyen 2 tane önemli faktörü var. Biri deneyim, diğeri ise bu deneyimi nasıl bir güven çerçevesinde müşterilere verdiğimiz. Teknoloji geliştikçe aslında müşterilerin beklentileri de artıyor ve bizim müşterilere sunduğumuz hizmetler de çeşitlenmeye başlıyor. Ama biz offline olarak başlamış, daha sonrasında online'a dönmüş, sonrasında bu ikisini birleştirip omnichannel'a dönmüş bir yapıyız ve Türkiye'de bu anlamdaki en büyük şirketlerden biriyiz perakendeciler arasında. O deneyimin kusursuz bir şekilde akıyor olması lazım. Yani bir müşteri için MediaMarkt'ın mağazası, MediaMarkt'ın dijital tarafı gibi bir ayrım yok. Onlar için bir şey var, tek MediaMarkt var. Yani bizim mağazamızdaki müşteri deneyimi neyse, kasada ne yaşıyorsa, ne gibi fırsatlar elde ediyorsa aslında aynılarını diğer tarafta da yaşatabilmek. Hani bizim amacımız bulunduğumuz bütün alanlarda MediaMarkt deneyimi eşit verebilmek. Şu anda orada mıyız tam olarak? Değiliz. Oraya doğru gelmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kolay bir şey değil. Bu anlamda da aslında o açığı kapatmak için biz Craftgate ile çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere aslında çok yüksek bir trafik üstünden insanları sitemize indiriyoruz. Ondan sonra onları dönüştürüp aslında satışa getirmeye çalışıyoruz. Ve burada bir son adım var ki o son adım dananın kuyruğunun koptuğu yer. Müşterileri çok iyi araştırıp doğru tool'larla, araçlarla sitemize getirip bir ürün almaya ikna edip ondan sonra aldıramadığımızda çok ciddi bir oran var. Ki bu oran birçok sektördeki aslında diğer paydaş için de geçerli. Burada ne kadar güçlü bir partneriniz varsa, ne kadar güçlü bir çözümünüz varsa aslında orada o şekilde öne gidiyorsunuz ve dönüşüm oranınızı yukarıya doğru arttırabiliyorsunuz. Bizim burada biraz önce söylediğim insanlara, müşterilerimize güvenilir deneyimi sunmamız önemli. Geldiklerinde orada bir sıkıntı yaşamadan bu ödemeyi tamamlayacaklarını hissettirmemiz, bunu yaşatmamız lazım. Beraberinde de ülkemizin ekonomik şartlarını düşündüğümüzde bunun tam Türkçesi yok bu şeyin, affordability, yani karşılanabilirlik. Yani o güvenilir ödeme yöntemiyle ödeyecek, belki herhangi bir frauda ya da bir ters bir şeye tabi olmayacak. Ama beraberinde bir de ödeyebilmesi lazım müşterinin. Şu anda Türkiye'ye baktığınızda birçoğu müşterilerin ceplerinde olmayan gelecekteki kazançları üstünden döndürdükleri bir ekonomi var. Türkiye'nin aslında genel olarak bütün sektörlerde ekonomi kredi kartı ve benzeri kredi türevlerinden dönüyor. Eğer bu anlamda yetersiz kalıyorsanız ödeme noktasında, o son noktaya geldiğinizde müşteriyi orada kaybedebiliyorsunuz. Bizim müşteriyi oraya kadar bin bir çabayla getirdiğimiz noktada bunu nasıl alabilirsin bendeni de bir şekilde sunmamız lazım. İşte bizim Craftgate ile en ana çalışma sebeplerimizden biri de bu. Buradaki çeşitliliği arttırmak. Daha önce sadece kredi kartı ve kredi kartlarının bize sağladığı, bankaların bize sağladığı taksit ve yapıları sunabilirken bugün Craftgate sayesinde burada birçok farklı ödeme yöntemini de hayatımıza katmaya başladık. Daha da katacaklarımız var. Rekabetten geride olduğumuz yerler var. Bu vesileyle oraları da kapatmaya çalışıyoruz. İşin özünde bunu kim söylemişti vaktinde bilmiyorum ama bir bankacı üstadlardan biri söylemişti. Günümüzde bütün bankalar pazar yerine, bütün pazar yerleri de banka olmaya çalışıyor diye. Gerçekten bu dönüşümün tam da kalbindeyiz şu anda ve biz de MediaMarkt olarak müşterilerimize güvenle kullanabilecekleri, kolay bir şekilde değerlendirebilecekleri menüler üzerinden olabilecek en fazla sayıda ödeme yöntemini Craftgate ile oluşturduğumuz bu ödeme altyapısıyla sunmayı hedefliyoruz. Daha önceden bizde bu bir açıktı. Global şirket olmanın artıları ve eksileri var tabii. Ben biraz eksi tarafından gireyim çünkü Craftgate ile çalışmamızın sebeplerinden biri de burası. Bir omurgadan besleniyor 11 ülkenin tamamının dijital altyapısı. Yani onun üzerine bir şey çakabilmeniz, bir şey koyabilmeniz çok zor. Türkiye kadar dinamik değil Avrupa pazarı. Avrupa pazarında insanlar debit kart kullanıyorlar. Çok düşük bir kredi kartı kullanımı var. Bizim ülkemizdeki
çeşitli ödeme yöntemlerini anlattığınızda Avrupalıların aklı almıyor. Buy Now Pay Later diye bir şey çıkarttılar. Bizde zaten yıllardır vade farksız taksit vardı. Hani adamlar vadeli taksiti bir inovasyon olarak pazara getiriyorlar. O anlamda Türkiye çok daha gelişmiş bir noktada. Biz açıkçası bir nevi Avrupa'ya geleceği de Craftgate yaptığımız işbirliğiyle Türkiye üstünden getirmeye başladık. Belki gelecekte diğer ülkelerde de bir çalışma fırsatı olabilir tabii ki MediaMarkt'ın. Ama tabii bu büyük bir esneklik. Bizde işte meşhur IT dünyasında yani ticket açma konusu. O ticket'ı açarsınız, sonra işte aylarca beklersiniz. Bunun önüne geçmek için de Payment Gateway'imizi Craftgate ile beraber oluşturduk. Gerçekten bir liman bu. Eskiden her bir gemi için ayrı ayrı bağlantı kurmamız gerekiyordu. Artık limanımız var. Liman bağlı. Global omurgaya biz istediğimiz gemiyi yanaştırabiliyoruz bu sistem sayesinde. Amacımız burada olabildiğince fazla ödeme yöntemini en iyi deneyimle beraber müşterilerimize taşımak olacak. Biraz önce de dediğim gibi bizim zaten sorunlu bir alanımızdı ödeme alanı. En ciddi sorunumuzsa özellikle checkout noktasında bir hata yaşandığında bu hatanın nereden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını, yani kök nedeni bulamamak. Yani bulamamak diyorum, bazen bir hafta sürdüğü bile oluyordu ve sorun devam ediyordu. Bizim buradaki en büyük gelişimimiz Craftgate ile beraber belirlenemeyen hata oranımız sıfıra düştü. Yani tekrar altını söyleyeyim, sıfıra düştü ve tekrar etmemesi için de belirlenen hataların hemen ardından alarm mekanizmaları kurmaya başladık Craftgate ile beraber. Hani bir örnek vermek gerekirse nedir alarm mekanizması? Bir sürü post bağlı şu anda sistemimize. Diyelim ki bu postlardan birinden son 20 dakika içerisinde hiçbir ödeme geçmediyse orada bir sorun olabileceği öngörüsüyle sistem direkt bir alarm üretiyor. Craftgate ve MediaMarkt'ta aynı anda düşüyor ve iki tarafın ekipleri anında spontane bir şekilde bunun üstünde konuşmaya başlıyorlar. Craftgate ekibinin burada çok ciddi bir hızlı geri dönüş yanı da var açıkçası. Ben 7/24 diyebilirim ki bizim işimiz de bu arada 7/24. Olayın omnichannel kısmını bir kenara bırakıyorum. Online ticaret uyumuyor. Bayramda da çalışıyor, pazar gecesi de çalışıyor, sürekli var ama ne zaman ki bu alarm çalışıyorsa biz karşımızda her zaman doğru partneri bulabiliyoruz Craftgate tarafında ve bu sayede bütün sorunlar neredeyse artık olmadan çözülüyor. Olduğunda da sebebi hemen bilindiği için, ki bu çok önemli, kök nedeni biliyorsunuz, çözüm üretebiliyorsunuz. Bize bir ticari zarar yaratmadan, müşteriyi de mağdur etmeden en hızlı şekilde çözüm üretmemizi aslında beraber çalışmamızın en önemli meyvelerinden biri olarak dile getirebiliriz. Bir global firma olarak tabii checkout'umuzun bütün ülkelerde aynı olması gerekiyor. UX anlamında front-end'deki noktalara dokunma şansımız nispeten düşük. Burayı aynı tutup beraberinde arkasındaki yapıyı hala esnek tutabilmek çok önemliydi. Kullandığımız Secure Fields entegrasyonuyla Craftgate üzerinden burada çok ciddi bir esneklik kazandık ve finans ekiplerinin daha sonrasında çok ciddi bir iş yükü azalmış oldu. Biz de bu anlamda daha esnek bir yapıya geçmiş olduk. Her şeyin başında global yapıya kolay entegrasyon ve bize bu anlamda sağladığı esneklik en önemli faydası. Müşteriye sunduğumuz ürün çeşitliliği, ödeme şekli çeşitliliği yine diğer bir fayda. Ama hep operasyondan konuştuk. Bunun bir de aslında hani diğer şapkamızdaki pazarlamacı bakış açısıyla da çok büyük bir artısı var. Bize söyleyecek bir mesaj yarattı. Yani biz müşterilerimize buradan alabilirsin mesajını Craftgate sayesinde sağladığımız ödeme yöntemlerini ön plana çıkartarak dijital marketing ya da marketing anlamında müşterilerimize yeni mesajlar kazanmış olduk. Onlara yeni bir değer önerisiyle gitmeye başladık. Farklı ödeme yöntemleri anlatmaya başladık. Yani gelin buradan bir şekilde almanızı sağlarızı aslında müşterilere taşıyoruz ki yani olay sadece operasyonel anlamda bize bir şey sağlaması değil, bize iletişimsel anlamda da aslında bir güç kazandırdı. Bu da şu anlamda bizi destekliyor. MediaMarkt olarak bizim vizyonumuz güvenilir bir teknoloji perakendesi deneyimi sağlamak müşterilere. Bunun altını da sadece söyleyerek değil, gerçekten eylemlerle doldurmanız lazım. İşte burada Craftgate önemli bir rol sağlıyor ve sağladığı bu hizmetlerle bize o söylemin altını doldurmamızı sağlıyor. Yani doğrudan ben tabii çalışmıyorum. Ekibimde bir sürü arkadaşlar çalışıyorlar ama hep duyduğum şey var. Çok kolay bir ulaşılabilirlik ve sahiplenme. Bunlar belki beylik gelebilir kulağa ama bence iş hayatında önemli şeyler.
biz sahiplenildiğimizi, işimizin sahiplenildiğini hissediyoruz. Çünkü bir sorun olduğunda bizim kadar ilgilenen, hatta bazen biz görmediğimizde bizi uyaran bir partner var. İşin düşmesine izin vermiyor. Bu bizim için çok çok kıymetli. Bence bir sürü paydaş için çok kıymetli bugün günümüzün çalışma şartlarında. Ve yaptığı işin üzerine bir adım daha koyma konusunda geri gitmeyen bir yaklaşım var. Biz geçen Eylül ayında, 2025 Eylül'ünde kendi pazar yerimizi açtık. MediaMarkt'ın altında artık farklı vendorların satış yapabildiği bir yapımız da var. Tabii ki elektronik üzerine bu. Bir anda bizim 9-10 binlerdeki ürün sayımız 100 binlerin üstüne çıktı ve bu bir kompleksite getirdi. Bu arada oranın da ödeme altyapısı yine Craftgate ile beraber bağlandı ama bizim retail yapımızın, perakende yapımızdan başka bir sisteme bağladık bir de. Globalde onun da farklı bir altyapısı var. Bu geçiş aşamasında özellikle Hakan Bey'in bizzat bize bence free danışmanlık verdi. Şimdi bunu ne kadar şey yapmak gerekir bilmiyorum ama çok saygı duyduğumuz bir yaklaşım bu. Hani bunun nasıl olması gerektiği konusunda, yani ödeme altyapısından bahsetmiyorum. Yani onu oraya entegre ederken bütün marketplace ödeme kurgusu ve girisinin nasıl olması konusunda da bize gerçekten biraz önce söylediğim sahiplenme çerçevesinde çok ciddi bir destek verdi. Aynı zamanda bizim global ekiplerimizi böyle bir yola gitme konusunda da ikna etti. Çok zor. Gerçekten birçok global şirkette aynı yapı vardır. Oradaki kontaklarla oturup bir masada bir şeye ikna ediyoruz ve orada da çok önemli bir aslında partner olarak oturdu ve bizim bunu hayata geçirmemizi sağladı. O anlamda diyebilirim ki gerçekten işbirliği ve sahiplenme Craftgate'in bence alameti farikası olabilecek çok önemli özellikleri.